Bugün Münih'teyim. Çok yoruldum gerçekten. Sabah çıkacaktım. Her zamanki gibi market, benzin. Tam otobana bağlandım. Antifriz uyarısı verdi. Araba tabii riske atmak istemedim. Bir daha içeri girdim. Sonra yola çıkmam niye geç oluyor? Şimdi de antifriz herhalde bu. Yanan bir soracağım. Uyarı veriyor. I want. Schau auf die Kühlflüssigkeit, die ist total minimal. Aynen antifriz bayağı azalmıştı. Where is it now? Wo ist das? Wo ist die Flüssigkeit? Pompon bekle buradayım. Ja, da ist schon was drin, aber das war hier komplett. Okay. Dur kızım. No. I can see it. Warte, das ist ja, ja, you might open. Neyse ki zamanında hallettik. Çok şükür. Onu hallettim. Bir saatte geldim. Augsburg'dan Münih tam 1 saat. 2-3 gün buradayım. Münih'te kalacağım. Çok çekim yapamayabilirim çünkü burada biraz işlerim var. Hem arkadaşımla da buluşacağım. Şimdi size kalacağım evi göstereyim. Çok tatlı bir ev buldum Münih'te de. Burası yatak odası. Çok hızlı şey yapayım. Kedim köpeğim var deyince şey de koymuşlardı. Çok tatlılar. Şöyle mama kaplarını onlar koymuş. Pomponun çişini hazır ettim. O öğrenir bugün. Şurada bir tane koltuk var. Şurası mutfak. Dur biraz geriden çekim yapayım. Şöyle kendi başına küçük. Şurada çalışma masası var. Şurası dolap. Şurada büyük bir ayna var. Ondan sonra banyoda şurası çoktan tabii ben yerleştim. Şurada büyük bir televizyon var. Ayşe'yi şimdi görüyorum. Çok tatlı, baksanıza tabloya. Şöyle 2 tane tablo koymuşlar ve kar yağıyor. Kar yağıyor. Bayağı merkezi bir yerde bence burası. Tam emin değilim ama. Ya özellikle şeye baktım. Yine karavanı çok çıkarmayacağım. Muhtemelen bir yere gidecek olursam gideceğim zaten. Otobüs, tramvay ne varsa onlarla gideceğim. Şu an Sütlaç'ı ekranda göremezsiniz. Evi keşfetmeye çalışıyor. Fıldır fıldır. Pompon da çok yoruldu. Sabahtan beri yollardayız. Sütlaç. Münih'i daha güzel bir havada gezdiririm sizi. Daha önce arkadaşımla yine gelmiştik. 2 gün. Yine gezmiştik. Bayağı güzeldi. Instagram'da paylaştım. Burada paylaşmadım. YouTube'da. Ama gezeriz. Burası bana yakın ne de olsa. Şimdi 3-4 gün hatta karlı gösteriyor. Hava bayağı. Zaten buz tutuyordu her şey. Ya. Koştursun. Ev bayağı güzel ya. Beğendim. Şimdi dinlenme zamanı. Önce şunları doyurayım. Gel kızım. Sütlaç mama yiyecek misin? Gel. Oo, bir sürü mama vallahi. İyi ki büyük aldım. Geç pompon. Ye mama. Hayır kızım. Geç mamanı. Tamam. Mama senin ye. Sütlaç. Sen de banyoda mısın? Çık. Koş mamanı ye. Mamaya kızım gel. Yavaş. Sütlaç şimdi önce evi keşfedecek.
Oh. Ya Airbnb her zaman daha iyi. Çünkü otelde o zaman yemek derdin ortaya çıkıyor. Ya bazı yerlerde yemek var ama ya ben sevmiyorum buraların. Yani karavanımda hep bir şeyler olduğu için. Bak makarna vardı, şinsel vardı. Çok da acıktım ve çok yoruldum. Her yer kar tuttu. Bu kadar yağdığını bilmiyordum. Duş falan aldım da. Şunlara bak. Sütlaç. Sütlaç var ya, evin altını üstüne getirdi. Yemek yerken bağladım. Ocağın bir soğuması lazım. Şeye çıkıyor. Tezgaha. Görünüyor mu? Within the home space represented by the forest. And you can see that I've quoted the author, like the poem here, several times. So Donan antifog mu olur ya? Gece suları önde unuttuğum için hepsi donmuş. Şimdi içeri aldım. Şunu bayağı Webasto'nun önünde tuttum da çay suyumu koydum şimdi. Gece -9'du arkadaşlar. Neden bu kadar oldu derseniz, dün gece şu kadar Webasto'nun yakıtı vardı. Dedim ki gece boyu yeter herhalde dedim, yetmedi. Sonra dedim herhalde bitince kapanır. Bitince kapanmış. Vallahi neyse, uyku tulumunun içindeydim, hissetmedim ama sabah bir uyandım. Şeyin üstü, uyku tulumunun üstü buz tutmuş. Çocuklar da içerideydi bu arada. Onları da içeri alıyorum. Çok şükür yatıyorlar onlar hep öyle. Ve her şey buz tutmuştu karavanın içinde. Geldim, ön camlar donmuş. Kalkıp benzinliğe gidecektim. Yine tatil. Abi bugün yine her yer kapalı. Bugün 6 Ocak. Yine o bidonu alamıyorum. Ve ön tarafa geçtim. Sağ sol camım dahil hepsi donmuştu. Onları bayağı açmaya uğraştım. Sonra yakıt almaya gittim. Neyse çalıştırdım şimdi Webasto'yu da. Ya ne oldu biliyor musunuz? Geçenlerde size ufak küçük çekimler yaptım ama 2 gün bir yerde kaldım.
beni daha çok yoruyor. Yani böyle git taşı, bunları taşı, kitapları taşı, kum kabını vesaire ve buradaki evlerin çoğunda asansör yok ve genelde en üst katlarını Airbnb yapıyorlar. Yemin ediyorum daha çok yoruldum. Yani şu an şimdi mesela birkaç güne okul açılacak ve hani gideceğim, kalacağım, yine geri geleceğim. Yani şu an yakıt alıp karavanda kalmak bana çok daha konforlu geliyor. Şimdi oturacağım, çalışacağım mesela. Yani hiç hevesim yok ya. Yine gideyim bir yerde kalayım birkaç gün diye. Tüp işini çözene kadar da göstermiştim bunlayız. Bir tane o küçük tüp demin gördüğünüz. Bir hafta gitti. İyi. 3 euro mu neydi bir tanesi? Bence çok iyi. Yani. Ama tabii şunu doldursam daha konforluyum. Biz yılmadık. Yine de kalktık. Menemenimizi yaptık. Bazen karavandayken şu kesilmişlerden alıyorum. Kesilmiş domates direkt. Çok pratik oluyor. Bugün soğanım yok. Normalde ve bastı burada da yandım. Normalde ben menemeni soğanlı seviyorum. Orada tüp var orada, dur. Sütlacım gel. Şimdi ben şu yemeği yapana kadar burada kal. Soğanım bugün yok. Her yer yine kapalı, az önce dedim mi size? Yandım. Normalde şunun üstünde yapıyordum da o zaman çok yüksek kalıyor, şeylere gelir diye korktum, dolaplara. Döneli birkaç gün oldu. Birkaç gündür şu eseyle uğraşıyorum. Of, teslim etsem de kurtulsam yani. Habe ich damals auch gefragt, aber nochmal testen. Ein Zimmer von mir geputzt, weiß ich nicht. Hat noch jemand was? Meine Hausaufgaben werden kontrolliert. Ja. Das funktioniert. Ja. Und du könntest noch von sagen. Von den Lehrerin. Genau, meine Hausaufgaben werden von der Lehrerin kontrolliert. Und aktiv? Okay, ich denke, ihr habt es verstanden. Darf ich noch eine? Ich würde... Wir hatten einige gute Rezepte gefunden. Also die Aktion hier, Rezepte finden, ist noch vorher passiert. Şu günaydın da bugün. Günaydın da. Pompaneli bunda kaldırdık. Şimdi ortalığı toplayacağım da. Okula gideceğim. Öpücük. Pompon yerler hep çamur. Dün geldiğimde her yer kardı. Gece böyle dolu gibi bir şey yağdı. Tüm kar gitmiş ama yerler buz şu an. Anahtar nerede? Kuş gördü.
Geçelim. Sütlaç bir tane kuş gördü. Şimdi görüyor musunuz? Şuradan bir nehir geçiyor. Dün gece burada kaldım. Ama tabii böyle olunca daha soğuk. Yani oradan estiğini hissediyorum. Hatta geçen kaldığım yerin önünde böyle ağaçlar bile yoktu. Direkt nehir kenarıydı. O zaman çok daha soğuk oluyor. Ay, çöpüm mü düştü? Yok. Ben de öne koyduğum şu yalıtım şeyi var ya, güneş için. Bayağı işe yarıyor biliyor musunuz? Bunu arka cama yapıştırdım. Rüzgarı falan kesiyor. Yani çok büyük rüzgar almıyorum zaten ama yine de bence etki ediyor. Burada yine su alma, tuvalet boşaltma yeri falan var. Çöpümü de atacağım. Baksanıza yerde buzlar var. Tabii bura yer olduğu için toprak biraz daha iyi ama kaldırımlar biraz tehlikeli olabilir. Yani böyle haftada bir iyi oluyor. Dedim ya size, akümü dolduruyorum falan. Şöyle tuvaleti şuraya boşaltacağım. Şurada hemen çöp var. Giderken çöplerimi de atacağım. Bak şurayı da göstereyim size. Sessiz bir yer değil. Ama konum olarak biraz kuytuda kalıyor. Güzel yine de. Dediğim gibi her gün kalmıyorum burada. Yani yaklaşık 20 araç falan alıyordur. 20 karavan alıyordur burası. Aküyü bununla dolduruyorum arkadaşlar. Soruyorsunuz ya, elektriği bu havada nasıl yetiriyorsun? Yetiremiyorum tabii ki. O yüzden arada böyle elektrik alabileceğim yerler bulduğumda geliyorum. 3 gün Münih'teydim. Orada full kar yağdı. Yani güneş panelinin üstü komple kardı. O yüzden full boşalmıştı hatta akü. Yani Münih'i neden çekmedim? Münih'te arkadaşım geldi. Yani yedik içtik. Açıkçası çok böyle sightseeing yapmadık. Ve her yer kardı. Yani çok bir şey anlamazdınız diye düşünüyorum. Bunun kabı iyiymiş ya. Ben kutuya atacağım. Şu da sabit, aküye bağlamak isterseniz böyle bir ucu var. Alışveriş yaptım. Yani kışlık. Zaten yerim azdı. Biraz daha azaldı. O yüzden şimdi biraz şöyle ön tarafı boşaltmaya çalışıyorum. Onları düzenlemeye çalışıyorum. Bak şöyle böyle kutular var karavanda. Genelde kıyafetleri falan hep buna
depolama alanı yapıyorum. Çok yakıştın oraya. Aferin. Ama orada sıkışır diye korkuyorum. O yüzden alacağım. Hadi gel. Gel kızım gel annem. Oyun zamanı değil gel. Aynen. Gel. Oradan aynen. Dur şunları alayım. Size göstereyim nasıl yapıyorum kıyafet işini. Bakın bir tane koli şurada var. Küçük yani sepet. O yeni aldıklarımı oraya koydum. Hepsi sığdır. Şurada da 2 tane kutum var. Bak şöyle göstereyim. Bunlar hep burada duruyor. Üzerine battaniye seriyorum. Hani yolculuklarda görüyorsunuz ya, pomponu sütlaç genelde bunun üstünde yatıyor yolculuklarda. Ya böyle sığdım çünkü içerideki şu dolabım genelde daha içeride giyeceğim şeyleri alıyor. Bu tarafı daha günlük giyeceklerim, hani her zaman açmayacağım şeyleri koyuyorum. Hava bugün fena değil, 5-6 derece. Gerçekten kardan sonra hava böyle bir yumuşadı, güzel oldu. Bak yine yukarı çıktı. Sütlaç karavanın üstünde. Yani sütlaç bir şey keşfetmeye dursun. Hep orada sonra. Hadi gel kızım. Gel annem gel gel. Hadi. Öyle değil. Öyle değil. Geç. Yerine. Tamam hadi burayı kapatıyorum. Bence burayı kapatıyorum. Çık oradan. Çık, kapatıyorum kızım. Çık. Aynen. Ay koyacaktım ama neyse. Dün kaçta giriş yaptım bakalım. Dün 13.36'da girmişim. Saat kaç? Elimi yıkayayım, kahvaltı bile yaparım ben. Güzel. Hatta bir tane çok. Şöyle yarısı. Böyle göründüğüne bakmayın, güzel oluyor yumurtayla. Oo, en sevdiğimden. Gel. Gel mama. Geç kızım. Oo. O zamanlar çocuktuk ya, yanlış karar vermişiz diyorum. Buna rağmen hem öyle hissediyorum hem de özeniyorum işime. Bu ikisini yapınca kurtuluyorsun aslında. Yok. Bir kadın Teoman'ın onunla flört ettiğini nasıl anlar? Bir el kitabı gibi düşündüm. Ben şöyle birisiyim ya, aslında doktor olsanız falan bir hastayı belki iyileştiriyorsunuz, yaşatıyorsunuz ama aynı zamanda öldürebiliyorsunuz. Böyle büyük bir stresli bir hayat döngüsü var. Ben şimdi bir şarkıyı çok kötü söylesem ne olur? Çok kötü söylemiş olurum. O kadar. Bunun üstünü değiştirelim. Bak burada sushi çeşitleri var. Çerez gibi alıp
euro. Şunu geçen de bayağı övmüşlerdi. Bunu bir deneyeceğim. Şu. Şey için ne almam lazım ya? Tereyağı tadına en yakın olan hangisi? Sorry? Pomerian, ya. Okay. But the Klein. Oh God, it is süß. Thanks. Have a nice day. You too. Bye. Şurada hazırlar var. Bugün hazır bir şey almayalım. Pomponla geziyoruz ya bugün. Hep şey soruyorlar. Bu büyümeyecek mi? Böyle mi kalacak falan diyorlar. Şimdi buradan soya sosu alacağım. Böyle küçüğünden dolaba sığacak. Bir sürü sos çeşidi var. Yine Edeka'dayım ben. AVM'de o vardı. Geçen de şundan aldım. Hiç beğenmedim yine tadını. Tatlı yine bu da. Pakete bakın. Güzel. Bugün Asya günü. Şuradan da noodle alacağım. Ama burada yemeyeceğim. Şöyle to go alayım. Noodle aldım. Sebzeli. Bu 5 euro. Sıcak, o yüzden hemen yiyeceğim. Şöyle 5 euroya 4.99 bak. Şey aldım. Sushi. 2.79'a soya sosu aldım. Ama bu uzun süre gidiyor biliyorsunuz. Bir de 1.29'a içecek aldım. Pompon. Otur yanıma. Hayır kucağıma gelme. Otur orada. Yemek yiyeceğim. Apple'a girdim. Tabi orada izin almak gerekiyor. Kablo aldım bilgisayarıma. 1,5 metresini orijinal almadım. Orijinal 2 metre 35 euroydu. Ben 1,5 metre yan yani ama yine Apple'da satılıyor. 24 euroya aldım. Sosu olmadan no. Gittiğim yerin şeyi yoktu. Bayağı koyuyorum. Var ya içine acı koydurttum. 5 euro ucuz değil mi ya? Bu arada bu markettekiler bayağı taze oluyor. Yani hiç fazla bir şey vermeye gerek yok. Bu da güzelmiş. Şunun adı neydi unuttum da şunun tadını sevmiyorum ben. Bugün biraz karavanda yorulduğum için yemek yapmak istemedim. Ne yapayım? Bırakayım mı? Koşacaksın mı? Kendin mi koşacaksın? Kendin mi koşacaksın? Ne yapalım? Hadi Sütlaç koşalım. Koş. hadi. Hadi koşalım. Hadi. Kolumu nasıl çekti? Bu tarafa. Hadi. Hadi. Alın size. Tamam. Hoppa, tamam. Hadi gidiyoruz. Aldığım kablo bu. Apple'dan. 1,5 metre. İyi güzel. Hissi güzel. Şöyle yakından göstereyim. 60 watt. Öbürü de öyleydi. Marka Beats'miş. Yine Apple'da satılıyor. Sütlaç Hanım gezdin mi? Şuraları toplayacağım diye sütlaçı buraya bağladım. Sütlaç.
kızım. Senin maman yerinde. Bak yine sağ olsun bir takipçim çözecek inşallah işimi. Tüp bulamıyordum. Bir önceki videolarda söylemişimdir size. Benim başlık buraya uygun değildi diye. Çünkü bildiğiniz Türkiye'den aldığım piknik tüpü var. Yani tüm ocak sistemimi değiştirmem gerekiyordu. Burada birkaç kişiye sordum. Ya ben size diyorum ya, buradaki insanlar çok bir haber her şeyden. Çok bilgi sahibi değiller. Ya da o kişilere denk gelmiyor olabilirim. Hiç haberim yok. Nerede yapılır falan. Yani yaşadığın yeri niye bilmiyorsun ki? Neyse sağ olsun geçen videoda bahsettim diye bulamadığımı bir tane takipçim bana bir çözüm önerisiyle geldi. Bir telefon atmış, oraya gidiyorum. Adam gel değiştireyim direkt dedi. Elinde varmış herhalde. Ya bu arada Almanya'ya yerleştikten sonra ve Almanya ile alakalı içerikler yaptıktan sonra etkileşim ciddi ölçüde arttı. Çünkü Almanya'dan da takip eden arkadaşlar katıldı aramıza. Ve gerçekten yorumlarınızı okuyorum ve ekran görüntüsü alıyorum. İşime yarayacağını düşündüklerim ve çoğu da işime yarıyor. Hani mümkün olduğunca teşekkür ediyorum. Eğer arada kaynayan olursa buradan yine herkese teşekkür ederim. Çok işime yarayan bilgiler oluyor gerçekten. Ya çünkü burada ne olursa olsun zor. Yani Türkiye'deki gibi her şey elinin altında değil. O yüzden dua ediyorum böyle herhangi bir şeyde sıkıntı çıkmasın diye. Gezmek tabii ki çok güzel ama bu yolu seviyorum. Geçen beni bir delirttiler yorumlarda yine. Ya bir değil iki değil arkadaşlar. Yani sütlaç dün de kaçtı arabadan. Bugün de kaçtı. Bugün şöyle kaçtı. Dün kapıyı açar açmaz kaçtı. Yaklaşık 45 dakika ve ben karavana duş alıp gelmiştim. Hava soğuk yani saçım da %100 kurumamıştı. Gelip ısıtıcıyı açarım ne de olsa diyordum. İnanın şu an boğazlarım acıyor biliyor musunuz? Onu yakalama uğruna. Önce mamayla kandırıyordum böyle kaçtıkça. Şimdi artık mamayı da kodladı. Yani mama verecekse beni içeri alacaktır diye, yakalayacaktır diye. Artık mama tutmuyor. Sonra kedi sesi açıyorum. Bu arada eviniz içinde kediniz kaybolduysa kedi sesine hemen geliyorlar. Kedi sesi de işe yaradı. Dün de kedi sesine geldi. Karavanın içine önce ona duyurdum YouTube'dan açıp. Sonra karavanın içine koydum. Onu aramaya geldi. Tabii kapıyı kapattım hemen bağladım o şeyle. Şimdi onu da öğrendi. Artık kedi sesine de gitmemeliyim diyor. Bugün nasıl oldu? Bugün de yaklaşık şu güzelim havada ben yine yaklaşık 1 saat Sütlaç Hanım'ı kütüphaneye gelmiştim bu arada. Sütlaç'ı yakalamaya çalıştım. En son şeyi fark ettim. Bu sevecen bir kedi ya normalde. Bir tane kız gördü işte bunu. Eğildi baktım kıza gidiyor. Kıza dedim ki lütfen tut falan. Neyse benim arkadan yaklaştığımı anladı. Yine kaçtı. Sonra bildiğin yoldan geçen bir çocuğu durdurdum. Dedim ki kedi seviyor musun? Böyle böyle kedim kaç tane başkalarını çok seviyor dedim. Hani sevilmeyi dedim. Onu dedim içeri almam lazım. Çocuk bildiğin ayarttı Sütlaç'ı, eğildi gel işte seveyim kafasını okşarken yakaladı. Ya bana da sevdiriyor kendini de şimdi orada yakalayıp içeri alacağımı biliyor. Yani hayvanlar tahmin ettiğinizden çok daha zeki. Hemen kodluyorlar. Yani davranışları kodluyorlar ve ona göre gardını alıyorlar. Şu an bağladım. Çünkü yaklaştım zaten tüp alacağım yere. Hiç o riski alamayacağım. Nereye gittiğimi bilmiyorum. O yüzden bu konuda lütfen mobbing yapmayı keselim. Bu arada kedi aslında geri gelir. Karavanı evi olarak benimsedi. Benim korkum az önce okulun oradaydım ve çok fazla araç var etrafta. Yani araç görünce ne yapacağını bilemez ki. Zaten görüyorum bir araç geçiyor hemen ne yapacağını şaşırıyor. Fırlıyor başka yerlere falan. Bak şimdi bunun ucu böyle. Onu da çekeyim. Şu çıkmıyor mu? O çıkmaz. Bunun modeli mi böyleymiş yani? Bunu da piknik tüpü diye sattılar bana. Yağ biraz azalmış. Hazır gelmişken
Yağımı biraz ekleyeceğiz. Tüp olmadı, mecbur alacağım. 10-40 diyeyim de unutmayayım. Maalesef tüpümüzü değiştiremedik. Yani şunu anladım ki, bu niye bağlanmadı? Şunu anladım ki ben bu işi burada, o aparat zımbırtı neyse, o olmadan yapamayacağım. Ve sütlaç buradayken ve kedi varken yerde bir şeyler daha fazla ısıtmak istemiyorum. Mecbur. Şimdi o kamp malzemeleri satan yere gideceğim. Şey alacağım. Tüpü ve artık neyse gerekli olan. Madem burada yaşıyoruz. Onu değiştireceğim. Ama her şeyde bir hayır var. Yağım azalmış. Geçen de antifrizi değiştirmiştim biliyorsunuz. Yağıma ekledi sağ olsun. Yağ işini halletmiş oldum aracın. Frenime baktı. Bu şeye çok geldiğim için kap malzemeleri satan yere, buralara biraz aşinayım. Oh çok şükür. En azından yeni bir uzun yol yapmadan yağım değişmiş oldu. Değişmedi de işte ekledik. Bak suyu da şu benzinlikteki çeşmeden alabilirsin dedi. Gördünüz mü? Karşıda Esso yazıyor. Evet, benzinlikten su alınabiliyormuş. Bana bidon verdiler. Şunu içeri sokuyorum ya, şu su alma yerinden. Tabii belli bir yere kadar giriyor. Sonra yarısını baştan dolduruyorum falan. Şu başlığa benimki uymuyor. Benim acilen böyle 4-5 başlık falan almam lazım. Hepsi birbirinden farklı. Su alacağım dedim. Kız anahtarı getirdi. Yani başlıkla çözerim herhalde. No problem. Let me see. Okay, it's the big one. Can I? Yeah, you can. Bu sefer de şu içeriden çıkmadı. Çıkar aslında, niye çıkmasın? Çekmeceyi de çıkaramadık. Şimdi bu tüp olacak mı? Olur bence ama bir daha yine de deneyeyim. Şöyle ki, bak göstereyim. Şöyle. Does it fit? I am trying. Hoppa. Honey, what are you doing? Yes. You break it. It's okay. Okay, I try to help. Okay. Thank you. No I problem. am a blogger. I know. YouTuber, you know. No, because we don't have this one without that. Okay. We have the screw Mm-hmm. here and here, and that's why we have to change it because I show you Okay. inside what we gotta change, Okay. and then you see why. Oh, help! Can I do? Yeah, it doesn't. Yeah, we can cut it also. Your mind if I cut it? No, it's not problem. But why not? I don't know. I get something to cut it off. Can we do with knife or something Yeah, sure. stronger? Sure. Knife is also okay. I need. Wait a second. You want to do it? No, if you can try. Okay. Wait a second. Okay. Hold it. Be careful. Yeah, I'm always careful. Okay. Then we Okay. take these, and that you can put it on the side. We take it inside
because we have to make that off also. That we can put the other one on it. That's why I told you, let's take it inside. Okay, have it. Uçları değiştireceğiz. Ama güzel bir şey oldu. Dedi ki piknik tüpü 70 euro, doldurması 45 euro. Ben de sordum bu büyükleri olmuyor mu diye. Eğer dedi tüp koyacağın yere sığarsa çok daha ucuz dedi. Explain how good he is. Oh, nice. Yes. You're lucky then. Yeah, I am. Totally. You take it there, yes. Yes. Now it's Let me check safe again. Yes. Okay. Everything's Okay. good. Yeah. Now you got this here. Yes. And this one, I gotta pull it out again. Remove this. Yes. Okay. This you have to bring always when you want to change this one from empty to full. You have to bring this also. Changing and refilling are the same price, right? Yeah, you get it when you come to us. You pay 14 and you get a full one. Okay. Somewhere else you have to check the prices because the gas price is sometimes higher, sometimes lower. Okay. So you can leave it like this. Then put this on here. Straight would be good. And you can see what's happening. Then like this, not too hard. Not with some stuff because that's okay because you want to open it again. Then you remove this one. This one is like this. Okay. Then take this one and then look how you wanna, which position you wanna have. Whatever it suits them. Like But I have something over there. Can I take them from there? You know? you can put it afterwards. That's no problem. I put it now on. This is on the left side. Come here. On the left side. Put it like this. Okay. Now it's ready. Yeah. Okay. Do I And need to do You anything? have to open it Okay. because now it's closed. Just for safety, you can turn it over when you're ready afterwards. And then you have here, close, and open auf. Okay. Auf is this direction. You can open it now, so you can cook. It will take some time, right? Yeah, usually. Ta-da! 29. That's why I gave you the 29 also because this okay. needs 29, not Okay. more. Okay. And this is perfect now. Okay. You Thank can you so move much. it how you like. Okay, I will Yeah? do it. Thank you so much. problem. No problem. Can I leave it somewhere? Do you have something to trash or? No, it's not allowed to put it in the trash. What am I doing with this? Put it on eBay, sell it or something like that. Bayağı 5 kilo tüp almış oldum. Neyse şu köşeye sığacak Allah'tan. Bayağı bir tüp peşine akşam ettik. Neyse oldu en azından. Kaç euroya denk geldi? Fişim içeride. Toplamda 98 euro tuttu arkadaşlar. Tüm tüpü ve hortumları falan değiştirmek. O ilk dediğim şeyi yapmadık. Kadın Mervan'a şeyi öneriyormuş bu arada çalışan kadın. Eğer muayeneye sokacaksan bu şekilde sokamazsın dedi. Hani birden fazlasını birbirine bağlayacaktık ya. Bak şimdi değiştirmek için neler yapacağımızı göstereyim. Şunların hepsi birbirine bağlanacakmış. Nasıl olacak bilmiyorum. Şunu da çıkaramadık bir türlü. 2 saattir uğraşıyoruz. Dedim zaten muayeneye burada girmeyecek yani. Muhtemelen burada girmeyecek. 46 euro tüpün kendisi. Bu senin artık dedi. İşin bitince eğer kullanmayacaksan satabilirsin bunu dedi. Yani depozitolu gibi. Doldurması 14 euro. 5 litre ya da 5 kilo nasıl deniyorsa.
Ona da ekstra para aldı. Şimdi her doldurmaya 14 euro. Ama zaten yani 5 kilo tüp bana aylarca, belki yıl bile gidebilir. Öbür türlü alsaydım, küçük piknik tüpü alsaydım, o da 160-170 liraya falan gelecekti. Geçen de yanlış hesaplamışım. Normal ev tipi tüp aldık bu sefer. Sığdı da neyse ki. Ama sorun bitti mi? Bitmedi. Şimdi o küçük tüpü ne yapacağım? Çöpe atmak yasak. Şeyi aradım, yine o ustayı aradım. Sağ olsun, getir bana dedi. Ben de hallederim dedi. Çöpe atamazsın dedi. Yakın zaten 3-4 dakika. Şimdi oraya dönüyorum. Piknik tüpünü bırakacağım. Çünkü artık onunla işim yok. Yani görüyorsunuz değil mi? Şurada evet yaşamak güzel ama küçücük şeyler bile ilk etapta çok zaman alıyor. Yani düzen oturtmak gerçekten zor arkadaşlar. Yani bunlara hazır olup gelin. Yani zor olan kısım bu. Her şeyin ilki gerçekten çok zaman alıyor. Çok döndürüyor. Doğru yeri bulmak, insan tanımamak. Bir de Türkiye'deki gibi her şey gerçekten elinin altında değil. Ama işlerini iyi yapıyorlar. En azından böyle düşün. Hani bir kere oflayıp puflamadılar ki saatlerdir ocağı ve hortumları sökmeye çalışıyoruz. Baktık başaramadık. Başka seçenek denedik ki bence daha iyi oldu. Türk usulü yaptık dedi. Madem dedi muayeneye orada gidecek, orada hani kendin bakarsın, gerekirse çıkartırsın dedi. Normal tek hortum bağladık yani özetle. Ay Allah'ım. Ve ben daha markete gideceğim. Yani boş günlerini nasıl değerlendiriyorsun derseniz işte tüp değiştiriyorum. Neyse çok şükür şu an çok rahatladım. Küçük tüp de o kamp ocağı da işimi görüyordu aslında ama sütlaç ortalıktayken yerde bir şey pişirmek gerçekten eziyet oluyor. Sırada ne var? Yaptıracağım bir şey çok şükür yok herhalde. Yağı değişti, şey değişti. Şu an aslında uzun yola bile gidebilirim. 3 gün tatil var. Ve bugün de tatildi. Düşünün 4 gün boştum aslında. Ya diyordum ki Decathlon gezeriz bugün diyordum. Yine gidilebilir ama acıktım ve yoruldum. Burada tır falan tamiri yapıyormuş herhalde buradaki usta. Yine de teşekkür ediyorum diyorum ya, sağ olsun yağımı değiştirdi. Yağ değiştirmeye 10 euro verdim. Antifriz için de 10 euro vermiştim sanırım geçen de. Hoş antifrizin hepsini kullanmadım ama bak şöyle bir yer. Şimdi burada tüpü bırakacağım ve geri döneceğim. Hoş geri nereye dönüyorum? Bak Decathlon buradaymış. Önce market işimi halledeyim. Keyfim kalırsa. Normal nugget değil de şey yazıyordu. Crispy schnitzel yazıyordu. Tam şey ayarında. Ya tam demeyeyim ama KFC. Güzel. Çok beğendim. Tavuk. Gel. Eskiden bu yavaşlıkta şey vardı bizim gençliğimizde, zombi filmleri. Zombi filmlerinde teşbihte hata olur.
Zombi filmlerinde şöyle bir şey vardır. Zombi yavaşça sana doğru gelir. Kalabalık olmaları. Yani teyzeden bir tane yok ki. Bir de bir zombi dileması vardır. Ama sertlik de vardır. Bende yok sertlik. Ben makul insan olmayı tercih ediyorum. Sertlik şu yani. Bizim memlekette şu anda bir zombilik hasıl oldu. Teslim olmaya geldik zannetti. Hani girin, kafesinizi bulun. Sütlaç. Komik bir Girdik kızı. içeri, vallahi gezdik kimse yok. Neden Poponun böyle yüzü yarım gözü saat sonra açıldı hayvanları yahu. getirdiler. Gergedanlar falan böyle maymunlar, zürafalar. Hayvanlar da şaşkın. Böyle geldiler. Lan salak kaçak bana. Hayvanlar da şaşırdı yani.